Abi merhaba, nasılsın? İyi valla, sen ne yapıyorsun? Sor bakalım bu haftanın sorusunu. Sorularıma geçmeden önce ben Kazakistan'a gittiğimde Ya abi bir dakika, senin bu Kazakistan anıların bitmiyor. İyi ki Allah'tan bir kere Kazakistan'a gittin. Sor sor bitmiyor ama bize de konu çıkıyor. Sor bakalım. Kazakistan'a gittiğimde bir uçağa bindim. Önceden almıştık biletleri. Pervaneli bir uçak. Sen de korktun. Ya bir fotoğrafını görünce korktum tabii. Hani ne olacak ne bitecek. Hani 50 yıllık bir uçak gibi duruyor. Pervane seni uçuş korkunu tetikledi belki. Uçunca ne hissettin? Şimdi uçağı beklerken şöyle baktım, karşıdan metrobüs gibi böyle geliyor. Ufak bir şey ama yanına yaklaşınca özel jete benzettim. Hatta kendimi inerken uçaktan transfer olmuş bir futbolcu gibi hissettim. Uçağın merdivenlerinden aşağı doğru yürüyorsun ve yılın transferi şak 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 manşetler falan. O demek ki hoşuna gitti yani. Hoşuma gitti. Pervanesinin sesi olsun. İçinde hani dar bir gövdeye sahip ama güzeldi. Sen bu uçaklara ne deniyor biliyor musun? Bu uçakla pervaneli uçak. Pervane uçak da genel anlamda bu uçaklar hangi kategoriye giriyor biliyor musun? Anlatsana oğlum. Bu uçaklar Bu inekler. A few moments later. Ben sorayım azıcık sana. bölgesel. Bölgesel uçaklar. Biz ülkemizde bölgesel uçak var mı? İşte onu ben sana soruyorum. Hayda. Hadi bakalım, sor bakalım. Türkiye'de bölgesel uçaklar var mı? Türkiye'de şu an bölgesel uçak yok. Bölgesel uçak nedir istersen ben biraz onu anlatayım sana. Ufak uçaklar bunlar. Normalde ne yapıyoruz? İşte iç hat bir yere gideceğiz. Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, A-Jet gibi şirketlerde ne var? Ya Boeing 737 var ya da onun rakibi Airbus A320 serisi var. Şimdi bu uçakların da koltuk kapasiteleri hava yoluna göre, tipine göre değişiyor. Ortalama işte 150-160'tan başlıyor. 220'ye kadar çıkıyor. Bunlar tek koridorlu. Bir de geniş gövdeli uçaklar var. Boeing 787, Boeing 777, işte Airbus A330, Airbus A350 gibi. Bunlar da çift koridorlu, iki koridorlu böyle daha geniş gövdeli uçaklar. Genellikle de bu uçaklar uzun uçuşlara gidiyor. Yani kıtalar arası işte buradan Amerika'ya gidiyor, uzak doğuya gidiyor. Ama bazen şanslı oluyoruz. İç hatta da kısa uçuşlar için bu uçaklar veriliyor. O zaman benim keyfim yerimde oluyor işte. İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Bir Boeing 777'ye bindim. Bir Airbus A350'ye bindiğim zaman vay be falan diyorsun ama 10 saat uçacağına 1 saat uçup iniyorsun. Bölgesel uçak deyince genel böyle kural olarak baktığımız zaman koltuk kapasitesi 19'un üzerinde. Genelde de işte 120-130 koltuğa kadar çıkıyor. Yani bir Boeing 737 Airbus A320 kadar büyük değil. Bazıları işte senin Kazakistan'da bindiğin gibi pervaneli turboprop motorlu. Bazıları da jet motorlu ama bunlar ufak uçaklar. Kabinleri biraz daha dar. Gerçekten insan uçuyormuş hissi elde ediyor. Çünkü uçak ne kadar büyüdükçe aynı böyle bir transatlantin içinde gibi uçtuğunu fark etmiyorsun adeta. Bunlarda biraz daha uçtuğunu fark ediyorsun. Genelde de böyle kısa pistlere iniyor kalkıyor bu uçaklar. Bu açıdan da böyle daha büyük şirketlerin belirli bir ana üssüne yolcu toplamak üzere toparlanmış. Yani düşün işte burada Kozyatağı'ndan minibüse biniyorsun. Harem'e gidiyorsun. Küçük bir taşıta biniyorsun. Harem'de iniyorsun. Daha büyük bir otobüse biniyorsun. İşte o büyük otobüsler işte Türk Hava Yolları, A-Jet, yurt dışında Lufthansa, British Airways gibi büyük şirketler ufak bölgesel uçaklarda etraftan yolcuları toparlıyor, götürüyor. Buraya yolcu sağlayan daha ufak uçaklar gibi düşünebilirsin. Peki pervaneli olması seni ürküttü başta ama uçarken bir konfor farkı var mıydı jetten? Tabii dar gövdeli bir uçak olduğu için biraz daha... Sarsıntı mı oldu mesela? Aslında sarsıntı çok fazla olmadı. Bekledim ama fazla olmadı. Koltukları biraz dardı sadece. Onun dışında herhangi bir problem yoktu. Peki niye pervane var veya niye jet motoru var? Hiç bunu düşündün mü? Düşünmeyi bana bırakacaksın. Yani. Ekonomik olsun diye Çok güzel bir noktayı yakaladın. Şimdi aslında bölgesel uçaklar koltuk kapasiteleri ufak bu uçaklar. İşte 30 koltuk, 40, 50, 60, 80 falan. Bir kısmı pervaneli, bir kısmı jet motorlu. Arasındaki fark da şu. Aslında pervaneli olduğu zaman uçak daha yavaş uçuyor. Saatte böyle işte 500-600 kilometreye maksimum çıkıyor gibi böyle bir genel bir şey koyarsak. Jette biraz daha süratli uçaklar. Bu sefer saatlik hızı kilometre bazında söylüyor. İşte 750, 800, 850, 9 kilometreye kadar çıkabiliyor. Daha hızlı gidiyor jetler. Daha yukarıdan gidiyorlar. Ama dezavantajları örneğin kalkmak için biraz daha uzun pistlere ihtiyaç var pervanelere göre. Daha yukarıdan uçuyor, daha hızlı gidiyor ama yakıt harcaması pervanelilere göre daha fazla. Pervaneli uçaklar ise daha böyle kısacık pistlere inip kalkabiliyorlar. Mesela bu uçaklar daha inilmesi zor meydanlara daha yavaş uçtukları için yaklaşıp inebiliyorlar. Yüksek hızlı olduğu zaman düşün hani şöyle bir döndüğü zaman bile çok büyük bir alana ihtiyaç duyulabiliyor. İşte böyle dağların arasındaki meydanlara falan genellikle bu pervaneli uçaklar iniyor. Bazen tam böyle asfalt veya beton değil yarı hazırlanmış toprak pistlere de inip kalkabiliyor pervaneler. Bu açıdan bir avantaj.
jetle karşılaştırıldığı zaman %25'e kadar çıkan yakıt tasarrufunu o turboprop pervaneli motorlar sağlıyor. Ama bu pervaneli motorlar hani çok güvenli mi güvensiz mi gibi bir soru gelebilir aklına. Aslında turboprop uçakların içindeki o motor sistemi jetle çok ortak sistemlere sahip. Bakımı daha kolay, dediğim gibi biraz önce daha az yakıt harcıyor. Ama sadece oluşan güç bir pervaneye aktarılarak dönüş sağlıyor. Jet motorda da o oluşan gücü egzozdan bir çıkış yaparak kalkış sağlanıyor. Ama eski dönemin pervaneli uçakları işte 1940'ların, 50'lerin, 60'lar yani 70'lerden itibaren turboprop bırakmaya başladı. Böyle bir genel bir konuşursak. O zaman piston motorlu, daha gürültülü, daha fazla sarsıntılı motorlardı. Günümüzün turbopropları zaten jet motor teknolojisi içinde türbin teknolojisi var. Daha az sarsıntılı, daha az gürültülü, konforlu uçuşları yolculara soruyor. Aslında o motorun hani böyle açık olması pervanenin bir ürkütüyor. İlk aklıma gelen kuşlar. Kuş çarpmalarında sence hangisi daha güvenli? Yani ben fikrimi söyleyecek olursam biri açıkta olduğu için kuşu savuracaktır. Diğeri içine kaçabilir motorun. Daha büyük sıkıntılar yaratabilir. Valla şimdi sadece uçuş emniyeti kuş çarpmasından oluşmuyor. Tamam, pervaneye çarpıp motor dönmeye devam edebilir ama jet motorlarda da belirli bir büyüklüğe sahip kuşların çarpması sonrasında uçağın o gücü motorun üretmesi konusunda çok ciddi testler yapıyorlar. Ve buradan geçtikten sonra bu yolcu uçaklarında kullanılıyor. Aslında her noktada çok büyük test var. Test, o sonuçların ortaya konması, sertifikasyon olarak adlandırılan işte havacılık otoriteleri bu uçakları inceliyor. Yapılan testlerin sonuçlarına bazen o testlere katılıyor. Bunlar açısından önemli. Ama bana psikolojik olarak aynı zamanda da amatör bir pilot olduğum için acil bir durum olsa pervaneli bir yolcu uçağının bir düzlüğe inme şansı, bir yola inme şansı biraz daha fazla gibi geliyor. Yani ben belki pervaneli bir uçak kullandığım için bana aslında pervane jete göre daha sempatik geliyor gibi düşünüyorum. Yeni nesil bölgesel uçaklar hakkında ne düşünüyorsun? Hangileri daha başarılı? Günümüzde pervaneli uçakların pazarı oldukça dar. Ama yeni nesil, yani daha az yakıt harcayan, daha performanslı uçuş sağlayan motorlar sayesinde örneğin Embraer'ın E2 olarak adlandırılan bir yolcu uçağı serisi var. Ciddi de rakamlarla siparişler de alıyor. Performansı Boeing'lere, Airbus'lara çok yakın. Sadece yolcu kapasitesinin daha az olduğu hatlarda kullanılıyor ve uzun da menzilleri var. Aynı zamanda Kanadalı Bombardier şirketinin geliştirdiği C-Series'di adı. Bu proje Airbus tarafından satın alındı. A220 adını aldı. Bu uçak da oldukça başarılı. Bu iki uçak ciddi sayıda sipariş alıyor. Ama ben bundan sonra gelecek olan soruyu tahmin ediyorum. Türkiye'de neden görmüyoruz bu uçakları diyebilirsin. Türkiye'de çok fiyat odaklı gidiyor. Aslında bölgesel havacılıkta yani 30 kişilik koltuk veya pervaneli uçağın birim maliyeti aslında baktığınız zaman bir Boeing 737 veya Airbus 320'nin koltuk maliyetinden biraz daha yüksek. Sonuçta Avrupa'da baktığın zaman bu tür bölgesel uçakların uçak bileti fiyatları normalin biraz daha üzerinde. Türkiye'de çok fiyat odaklı bizim iç hatlarımız. Havayolları da diyor ki ne kadar büyük uçak olursa o kadar koltuk maliyetim düşecek ve yolculara daha makul fiyatlara biletler sunulacak. Ama ne zaman? Örneğin şöyle örnek vereyim sana. Bursa'daki eski Yunuseli Meydanı vardır. Oranın dar bir kısa bir pisti vardır. Oraya Boeing'ler, Airbus'lar inip kalkış yapamaz. Oraya bir uçak koyduğun zaman bir saat dışarıdaki meydana mı gidersin, oradan mı uçmak istersin? O aradaki farkı verir misin sorusunu sormak isterim. Veya eski bazı meydanlar, mesela Samsun'un içindeki eski meydan. Orası şimdi tabii yıkıldı. Hastane ve TOKİ blokları var. O pisti ne yazık ki yok ettiler. Oradan uçmak için bir bölgesel uçak lazım. O altyapı ne yazık ki ülkemizde yok. Geçmişte vardı. İşte Borajet vardı. Daha önceden Bursa'dan uçan Sönmez Hava Yolları vardı ama o şirketler kapandı, iflas etti. Sonuçta Türkiye'de işte bir Türk Hava Yolları'nın A-Jet'in alt markası, alt besleyicisi veya Pegasus'un alt besleyicisi bir bölgesel bir yapı kurulup onların topladığı yolcular yukarı doğru geliniyor. Verirse bir çalışma, ekonomik olarak operasyon mümkün hale geliyor. Şu örneği de vereyim ben. Biraz önce yeni nesil işte Embraer'ın, Airbus'un uçaklarını saydım sana. Bu uçaklarda örneğin günde 3 kere bir uçuş noktasına sefer yapılsın. Hangi uçuşlar dolar ağırlıkta? Sabah erken, akşam dönüş seferleri daha yoğun olur. Öğlen mesela bir uçak koyduğunuz zaman bir Boeing'i, Airbus'ı doldurmak zor ama bölgesel bir uçağı doldurabiliyorsunuz. Uçağın ne kadar doluluk oranı yüksek olursa havayolu o kadar maliyetlerini karşılayıp kar etmeye başlıyor. Bu uçaklar uzun menzilleriyle aynı zamanda örneğin o gün 200 yolcuya göre bir plan yaptınız. Bir Airbus uçağını sefere veriyorsun ama 100 yolcu var o gün. Airbus uçağı zararda. Ama bölgesel bir uçak o hatta uçabiliyorsa kar edebilmesi mümkün. Yani yeni nesil bölgesel yolcu uçakları da aslında hava yollarına esneklik sağlıyor filoda. Ama tabii
ayrı bir tip. Onun eğitimi, bakımı, işletmesi bunlar da olayın farklı boyutları. Bir uçağın işletme masrafları çok yüksek. Hani pilot Türkiye'de ben bölgesel uçakta uçuyorum veya Boeing'de Airbus'ta dedi uçuyorum. Pek fark etmiyor, maaşlar yüksek. Buna bakım hizmeti vereceksiniz. Ayrı bir yedek parça deposu, yeni teknisyenler falan dediğiniz zaman aslında o ufak uçakların da operasyon maliyetleri hiç o kadar düşük değil. Oldukça yüksek. O da önemli bir mevzu. Peki abi gelecekteki teknolojiler bu bölgesel uçakları da geliştirip bir farklılık yaratabilir mi? Bir şeyleri etki edebilir mi? Birkaç program evvel ekstrada ayrı bölüm yapmıştık. eVTOL olarak adlandırılan hava araçlarının geleceği var mı diye konuşmuştuk beraber. Bunlarla ilgili böyle bir arka plan hazırlamıştık. Bu yeni teknolojiler geliyor işte. Elektrik motorları, hidrojenin yakıt olarak kullanılması veya motorlarda open fan olarak adlandırılan o pallerin dışarıda yeni nesil versiyonları. Bunlar tabii uçuş maliyetlerini çok aşağı çekecek. Ama problem şu, çok ciddi bir araştırma geliştirme yatırımının yapılması lazım. Bu ne kadar ekonomik olacak? Mesela elektrik motor için en büyük problem bataryalar henüz o kadar uzun uçuşu kaldıracak veya istenilen sayıda yolcuyu, kargoyu uçuracak kadar güç oluşturmuyor. Hidrojen henüz depolanması, konulması sıkıntı oluşturan bir durum. Veya open rotor olarak adlandırılan 1980'lerde denendi, tekrar havacılığa gelmesi bekleniyor ama bunun için milyarlarca dolar yatırılıp Ar-Ge'nin tamamlanması ve bunların kullanılabilir hale gelmesi lazım. O zaman bu teknolojiler hayata geçerse maliyetler düşecektir. Öyle en ufak uçak 150 koltuk, 200 koltuk değil, belki 30 koltuklu, 40 koltuklu, çok daha ekonomik otomobil maliyetine giden belki de hava araçları duracak ama bunun için benim tahminimce biraz daha zaman var önümüzde. Teşekkür ediyorum bugün de yanıtladığın için. Bölgesel uçaklar güzel konu. Ben de bunu çok sık soru olarak alıyordum. Demek ki sen de Kazakistan'da bindiğin uçak bu arada Kanadalı Bombardier'ın Dash 8 serisi, oldukça gelişmiş bir turboprop uçak. Şu an bu uçağın hakları da Japonya merkezli Mitsubishi şirketinin elinde ama çok kar etmedi o proje. Satılmak durumunda kaldı. Kanadalı Bombardier şu an iş jeti imal ediyor. Hatta en yeni iş jetlerinden bir tanesi de 80 milyon dolarlık fiyatıyla Global 8000. Onlar da oraya odaklanmış durumda.